Sevgili dostlar hepinize merhaba. Bu yayınımızda gene sizlerle çok ilginç konulara değineceğiz. Özellikle dolar, altın, gümüş, euro, sterlin, bitcoin, borsa üzerindeki yukarı yönlü beklentilerimizin 2023 yılı içerisinde hangi seviyelere kadar ulaşabileceğiyle ilgili ilginç bir video olacak. Geleceğe yatırım yapmanız açısından hangi fiyatları beklemeniz gerektiği, aşağı yönlü düşüş risklerinin hangi seviyelerde gelebileceğiyle ilgili olacak bu video içerisinde gerçekten güzel analizlerimiz olacak. Platine de bu video içerisinde yer vereceğiz. Platin ve borsada yine videomuzun içerisindeki değerlendirmeler içinde olacak. Evet, sizler kanalımıza bir beğeni atarken kanalıma abone olmamış sevgili dostlarımız da mutlaka kanalımıza abone olmaya davet ediyoruz sevgili dostlarım. Evet, konuyu fazla uzatmadan hemen videomuza geçelim. Dolar Türk lirasıyla başlayacağız. Bank of America'nın özellikle arkadaşlar yapmış olduğu bir analiz var. Bu analize göre de Bank of America resesyonun hiç olmadığından daha da yakın bir süre içerisinde ABD ekonomisinde yaşanacağıyla ilgili bir öngörüde bulunmuş. Bu öngörüsünde de arkadaşlar getiri eğrilerine değinen Bank of America getiri eğrilerinin hiç olmadığı kadar dikine hareket ettiği ve bu hareketin de aşağı yönlü döndüğü zaman borsalarda kritik sert hareketlerin yaşanabileceğiyle ilgili bir analizde bulunmuş. Bank of America'nın yapmış olduğu bu son analize göre 1-2 ay içerisinde Amerika Birleşik Devletleri ekonomisinde bir resesyon sürecinin yaşanabileceğiyle ilgili bilgi verilmiş. Şimdi dolar Türk lirası tarafına baktığımız zaman resesyon ne demek arkadaşlar? Durgunluk, durgunluğun yaşanması muhtemel olan bir süreç içerisinde de dolar Türk lirasında neler olabilir? Dolar Türk lirasında bizler için 19.28 ve kısada da 19 lira 50 kuruş seviyelerindeki beklentimiz hala geçerliliğini korumakta. O yüzden bizler sizlerle birlikte dolar kurunda ilk hedef olarak beklentimiz olan seviye 19 lira 50 kuruş bölgesine doğru dolar kurundaki yukarı yönlü atakların devamını bekliyoruz. Şimdi dolar kurunda bizler için asıl uzun vadede bir beklenti bölgemiz vardı. Bu beklenti bölgemize gelirken de sizlerle birlikte bir grafik çizmiştik ve bu grafik genelinde bakın arkadaşlar şu şekilde bir uzatma yaptığımız zaman dolar kurunun özellikle 18 lira 80 kuruş üzerinde direkt 19 lira 50 kuruşa kadar yükselişinin engellenemeyeceğini bildirmiştik. Şimdi 19 lira 50 kuruş bizlerin dikkatle takip etmesi gereken dolar kurundaki önemli bir direnç seviyesi. Çünkü bu direnç seviyesi üzerinde dolar kurunun kalması haftalık direnç olan 20 lira 55 kuruş seviyesine kadar burada bir yukarı yönlü hareketi dolar kurunda beraberinde getirebilir. Ve artık bundan sonra 19 lira 50 kuruş seviyesi dolar kurunda gerçekten kalıcı bir seviye olarak yerini koruyabilir. Şimdi dolar kurunda 20 lira 55 kuruş seviyesinin önemine gelecek olursak da arkadaşlar bu kısa direncin yukarıya kırılması daha agresif bir hareketi 20 lira 55 kuruş civarına kadar beraberinde getirir dedik. Şimdi 20 lira 55 kuruş ise haftalıkta kapanışların görülmesi durumunda da sevgili dostlarım bizler dolar TL kurunda 25 TL civarına doğru gidecek yukarı yönlü bir hareketi de beraberinde getirecek olmasından kaynaklı olarak dolar yatırımcılarının oldukça dikkatli olması gerektiği bir dönem içerisinde olduğunu vurguluyoruz ve 19 lira 50 kuruş bizler için ilk etapta dikkatle takip edeceğimiz bir seviye. Ardından da 20 lira 55 kuruş seviyesi üzerinde dolar kuru haftalık kapanışlar yapabilecek mi? Bunu da izleyeceğiz. Eğer 20 lira 55 kuruş üzerinde haftalık kapanışları görmeye başlarsak bundan sonra geriye dönük 19 lira 50 kuruş. Şimdi direnç olarak takip ettiğimiz seviye artık bizler için dolar kurunda destek seviyesi olarak takip edeceğimiz bir bölge anlamını taşıyacak. Altın tarafına baktığımız zaman altında da dikkatle takip ettiğimiz formasyonumuz vardı ve bu formasyon dikkatli bir şekilde çalışıyor. Şimdi altın tarafında özellikle de altını takip eden sevgili dostlarımız için bir analiz yapacak olursak da ons altında bizler için bu 1941 dolar gerçekten önemli bir seviyeydi arkadaşlar. Çünkü 1941-1935 dolar aralığı geçilmesi ve günlük kapanışların olması durumunda buradaki kısa formasyonun çalışabileceğini söylemiştik. Buradaki kısa formasyonumuzun hedefi neydi? 2070 dolar seviyesi. Bu aralık 2070 ile benim tahminim 2100 dolar aralığında çalışacaktır sevgili dostlarım. Ve altının onsu 2100-2070 dolar aralığına doğru artık bu hareketini devam ettirecektir. Şimdi altının onsunda asıl büyük hedef var. Bu büyük hedefte şuradaki çanak. O da bizler için yukarı yönlü bir hareketin devamının gelebilmesi için de bu 2100 dolar seviyesinin üzerinde bir kapanış görmemiz gerekli. O yüzden ilk etapta 2100 dolarla 2070 dolar seviyesini dikkatle takip edeceğiz. Buradaki hareketlilik dediğimiz gibi ABD'de bir resesyon sürecini başlatır ise sevgili dostlarım, resesyon süreciyle birlikte ABD ekonomilerinde, Amerika Birleşik Devletleri ekonomilerinde bir durgunluk süreci yaşanırsa FED faiz arttırma yönündeki beklentileri
düşük olacağından dolayı arkadaşlar işte bu getiri eğrisinin Bank of America'nın dediği gibi şu an dikine yukarı giden sürecin bir anda aşağı yönlü eğrinin ters yön değiştirmesi anlamı taşıyacağından dolayı bu sefer altının ons tarafında öyle rakamlar görürüz ki bu rakamlar altının onsunda 2550 dolar seviyesine doğru bir rally piyasası yaşatabilir sevgili dostlarım. Altın tarafında dikkatli olmakta fayda var. Altın şu an bir yukarı yönlü rekorlarını tazeleme yönüne doğru gidiyor. Ve görünen o ki arkadaşlar Fed'in elinin sıkışmasından kaynaklı olarak da altının özellikle daha gidecek yolunun oldukça fazla olduğu anlamını da buradan sizlerle birlikte çıkarabiliriz. Şimdi birazdan gümüşe, euroya, platine hepsine bakacağız. Hemen bizler şimdi euro Türk lirası ile devam edelim. Sonra gram altın, gram gümüş, ons gümüş, bitcoin ve borsa incelememizde gelecek. Evet, euro Türk lirası tarafına baktığımız zaman euro Türk lirasında özellikle yukarı yönlü hareketin devam edeceğini ve beklentimiz olan kritik seviyelerin euro Türk lirasında gelebileceğiyle ilgili analizimiz vardı ve bu analizimiz fazla vakit kaybettirmeden euroda yukarı yönlü 21 liralar üzerine doğru yükselişi beraberinde getirdi. ECB'nin Christine Lagarde'ın açıklamalarıyla birlikte faiz artışlarını agresif bir şekilde devam ettirmesi, euro bölgesindeki ekonomik özellikle verilerin de olumlu gelmesinden kaynaklı olarak da Türkiye tarafındaki olumsuz ekonomik gelişmelerin birbiri ardına gelmesi, biliyorsunuz Kahramanmaraş depreminin yaşanmış olması, burada da gene ekonomik çöküntüleri beraberinde getirmesi de arkadaşlar euro, dolar ve sterlin gibi Türk lirası tarafındaki kırılımları maalesef ki hızlandırıyor. Ve bu kırılımların daha fazla olması şu bölgeler, özellikle çizdiğim bölgeler üzerindeki hareketlerin de bir boğa piyasası şeklinde devam edeceğini anlamını taşıyor. 20.04 özellikle alım yapılabilecek euro ile ilgili kritik güzel bir bölgeydi ve bu 20.04'ten tekrardan bir dönüş yaşandı. Bundan sonraki süreç içerisinde 21 lira 16 direnci gerçekten önemli bir direnç olacak. Bu direnci takip edeceğiz. Bu direnç üzerinde haftalık kapanışları takip edeceğiz. Çünkü bu direnç üzerinde haftalık bir kapanışların görülmesi durumunda arkadaşlar euro Türk lirasında yeni hedef 22 lira 80 kuruş civarına doğru yukarı yönlü hareketlerin devamını birlikte getirecektir. Euro Türk lirası takip eden sevgili dostlarımız da bu hareketleri takip etsinler. Bazı önemli kritik seviyeleri verdim. Burada da gene 21 lira 16 kuruş gerçekten önemli bir seviye arkadaşlar. Bazı durumların yukarı yönlü kırılması bu dolar Türk lirasında da 19 lira 50 kuruş seviyesi gibi. Euro Türk lirasında da gene 20 lira 04 kuruş seviyesi gibi önemli seviyeler vardı. Bu seviyeler yukarı doğru kırıldı ve bunların kırılmasıyla birlikte arkadaşlar gerçekten kurların yükselişlerinde artık öyle kolay kolay kimse durduramaz gibi görülüyor. Ve euroyu yorumladıktan sonra hemen sterline geçelim. Kısa kısa fazla vaktinizi almadan hepsini yorumlayalım arkadaşlar. Sterlin Türk lirası tarafına baktığımız zaman da önemli kırılımlar geldi ve sterlin Türk lirasını yukarı yönlü bu hareketlerle birlikte izledik sevgili dostlarım. Şimdi sterlinde 24 liraların üstüne çıkmış durumdayız. Bizler için şuradaki kırılımı takip ediyorduk ve bu kırılımın gelmesiyle birlikte de sert hareketlerin olabileceği apaçık ortadaydı. İngiltere hükümetinin almış olduğu son kararlar aşağı yönlü hareketi durdurdu ve buradaki yukarı yönlü hareketi tersine çevirmiş oldu. Bu tersine yönlü giden hareketler ve getiri eğrilerinin dikleşmesi de arkadaşlar biliyorsunuz ekonomiler üzerinde olumsuz sonuçlar oluşturmaya başladı. Bütün bunların neticesinde sterlin tarafındaki fiyatlamalara bakacak olursak da arkadaşlar 24 lira 62 kuruş seviyesine doğru buradaki hareketin ilk etapta devam etmesi beklentilerimiz dahilinde. Yine sterlin tarafında eğer ki 24 lira 62 kuruş seviyesi üzerinde haftalık kapanışlar başlar ise işte burada da gene kimsenin durduramayacağı sert fiyatlamalar ve hareketler de sterlin Türk lirası tarafında görülebilir ve sterlinde 30 TL hedefine doğru yukarı yönlü hareketleri başlatabilir. Sterlin yatırımcılarında dikkatli olması gereken bir süreç içerisinde olduğumuzu düşünüyorum. Hemen ons gümüş tarafına geçelim. Gümüş bakalım neler yapıyor. Gümüşte kritik bakın arkadaşlar özellikle gümüş artık tutulamayabilir. Çünkü 24 dolar seviyemiz vardı. Sizlerle birlikte grafik üzerinde özellikle takip ediyorduk ve gümüş yatırımcıları için bakın buradaki kırılım tam yuvarlak içerisine aldığım bölge içerisinden gerçekleşti. Ve bu da demek oluyor ki haftalıktaki bu kırılımın gelmesiyle birlikte gümüşte artık 30 dolar beklentimiz dahilinde bu hareketler yukarı yönlü devam edecektir sevgili dostlarım. Gümüş takip eden sevgili dostlarımız ve yatırımcılarımız merak etmesinler ve şimdilik kısada 25 dolar 08
Şuraya hemen belirtelim. Sizler de takip edin. Haftalık kapanışlarda gümüş yatırımcıları şuradaki 25 dolar seviyesini takipte kalsınlar. Bakın şu 25.08 ilk direnç olacaktır. Fakat bu direncin yukarıya yönlü aşılması durumunda burada da gümüşü kimse tutamayacaktır ve gümüşün hareketleri ilk etapta 28 dolar 68 sent civarına doğru burada bir rally şeklinde uzun mum hareketleri şeklinde yaşanabilecek kırılımları beraberinde getirecektir. O yüzden gümüşün ons tarafını takip eden sevgili dostlarımız da dikkatli bir şekilde buraları takip etsinler. Gümüş grama da şimdi birazdan geçeceğiz ama öncelikle bir gram altın analizi yapalım. Gram altın bekleyen sevgili dostlarımız var. Evet, gram altın tarafında da yeni rekorlar arka arkaya gelmiş durumda. 1158 Türk lirasının öneminden bahsetmiştim sizlere ve şimdi 1145 TL önemli bir seviyeydi ve bu seviyenin üzerine geçilmesiyle birlikte de 1207, evet 1207 arkadaşlar, bu bir haftalık dirençtir ve 1207 direnci çok önemli olacak. Ons tarafında yukarı yönlü hareketlerin daha devamını bekliyoruz. Dolar Türk lirasında yukarı yönlü hareketlerin devamını bekliyoruz. Şimdi burada 1207 ile birlikte bizlerin 1245, buradaki 1245 direncine doğru da bu hareketleri yaşadık. Yani 1207'nin kırılmasıyla birlikte 1245 direncine ataklarımızı yaşadık. Şimdi gram altında neden kimse tutamaz? Bunu burada hemen açıklayalım. 1245 bir haftalık kapanış üzerindeki hareketlerde sevgili dostlarım. Bizler şimdi sizlerle birlikte gram altında şurayı temizleyelim. Hemen yeni bir şeyimizi hazırlayalım. 1307 direnci. Bakın 1245 haftalık kapanışlar 1307 direncine doğru buradaki hareketlerin devam etmesi, daha da agresifleşmesi durumunda, yani burada ons bazlı altının 2100 doları veya 2070 dolardaki bir çanak kulp takip ettiğimiz seviyenin üzerine doğru onstaki hareketlerin devam etmesi, dolar kuruyla birlikte hareket etmesiyle bizler 1400 TL civarına doğru giden bir gram altında sizlerle birlikte takip edebiliriz. Bunlar haftalık dirençlerdir. 1307 seviyesi şimdilik ilk etapta gitmemiz gereken bir dirençtir diye düşünüyorum. Sizlerle sıkı takip edeceğiz. 1245 üzerinde gram altın tutunabilecek mi? Haftalık kapanışlarını gerçekleştirebilecek mi? Bu gerçekleşme olursa da yukarı yönlü hareketlerde arkadaşlar 1307 TL gram altında artık yeni bir hedef konumunu alacaktır diye düşünmekteyim. Gram gümüşü de hemen sizlerle birlikte yorumlayalım. Gram gümüşte haftalık kapanışlar nezdinde baktığımız zaman şimdilik ilk etapta 13 lira 90 kuruş seviyesini burada takipte kalacağız arkadaşlar. Özür dilerim, 16 lira 26 kuruş seviyesi. 16 lira 26 kuruş seviyesini gram gümüşte takipte kalacağız. Bu ilk hedef bölgemiz 16 lira 26 kuruş seviyesi olacak. 15.35 bizler için önemli takip etmemiz gereken bir direnç ve destek. Bakın, destek dediğimiz bölge burada artık tutunmasını gerçekleşmesi halinde 16 lira 26 kuruş seviyesine doğru gram gümüşte yukarı yönlü hareketler devam edecektir. Biraz önce sizlerle gümüşün ons tarafını değerlendirdik ve oradaki yukarı yönlü kırılımın geldiğini hep birlikte gördük. Buradaki yukarı yönlü kırılım bizlere gram gümüşün de arkadaşlar ilk etapta 16 lira 26 kuruş seviyesine doğru hareketlerini devam ettireceğinin sinyalini verdi ve burada artık bizler için yeni hedef 17 lira 72 kuruş civarına doğru gümüşün gram tarafında da hareketleri izleyebileceğiz arkadaşlar. O yüzden gram gümüşteki arkadaşlar da dikkat etsin. Gram gümüşte de artık tutulamayacak önemli seviyeleri beraberinde getirecektir. Grafiğe de baktığımız zaman çok net şekilde bir rally potansiyeli olduğunu buradan izleyebiliyoruz ve sizlerle birlikte görebiliyoruz. Bitcoin'i hemen açalım. Bitcoin'den sonra da sizlerle birlikte hemen Borsa İstanbul analizimize geçelim. Evet, Bitcoin, şuradaki grafiği büyüttüğüm zaman göreceksiniz. Bakın, Bitcoin'de arkadaşlar çizdiğimiz grafiğin üzerinde mum kapanışları gelmeye başladı. Bu da Bitcoin takip eden sevgili dostlarımız için önemli gelişmeler. 28 dolar üzeri, 28 bin dolar üzerinde Bitcoin'deki hareketlerin sertleşebileceği ile ilgili analizimiz vardı. Ve burada kapanışlar gelmeye başladı. Bakın, şuradaki mum hareketlerini izlediğiniz zaman tam çizdiğimiz grafik üzerinde, takip ettiğimiz grafik üzerinde bir hareketin gerçekleştiğini görüyoruz. Bu da Bitcoin yatırımcılar için sevindirici bir haber. Ve buradaki mum hareketlerinin 26.400 dolar altına sarkmadığı, gelmediği sürece de, bakın 26.400 doların altında bir hareket başlatmadığı sürece ben Bitcoin'deki 35.000 dolar seviyesindeki hareketin devam edeceğini ve bu hareketin
daha da sertleşmesi durumunda da 52 bin dolarlar seviyesine doğru tekrardan Bitcoin'de yukarı yönlü hareketlerin başlayabileceğini düşünen taraftayım. Sizlerin de dikkatli olması gerektiğini düşündüğüm için burada kısa kısa analizlerin hepsine değindik ve bunları yorumlamaya başladık. Borsa İstanbul'a geçtiğimiz zaman da Borsa İstanbul'u takip eden sevgili dostlarımız için 4714 doların öneminden bahsetmiştik. Bu 4714 puan, burası gerçekten önemli bir dip seviyesi arkadaşlar. Borsa İstanbul'da 4714 seviyesi altında bir kapanış olmadıkça buradaki Borsa İstanbul'daki yukarı yönlü hareketlilik devam edebilir. Şimdi 4714 neden önemli? Bakın şimdi bu 4714 seviyesinde bir dip oluşumu gerçekleşti arkadaşlar Borsa İstanbul'da ve bu dip oluşumuyla birlikte burada bir formasyon oluştu. Bu formasyon da bizlerin neydi? Yakından takip ettiği bir W formasyonu. Bu yukarı dönüş formasyonudur ve Borsa İstanbul'da takip edilecek önemli bir formasyondur. Bu formasyonla birlikte buranın hedefi Borsa İstanbul yatırımcılarının özellikle takip etmesi gereken bir seviye 5421 puan seviyesine doğru Borsa İstanbul'da yukarı yönlü hareketleri beraberinde getirebilir. O yüzden bu formasyonu birlikte sizlerle takip ediyoruz. 4714 dolar 14 puan seviyesinin altına Borsa İstanbul inmediği sürece de olumlu seyrin devam edeceğini burada söyleyebiliriz. Ve ilk etapta takip edeceğimiz hedef bölgesi olarak da BIST yüzde ben 5421 puan seviyesine kadar bu yükselişin devam edeceğini düşünüyorum. Artık Borsa İstanbul tarafında seçimlerle birlikte aşağı yönlü bir hareket gelebilir mi? Bu 4700 tamamıyla 14 puan destek olarak çalışıp çalışmayacağına bağlı bir olay. Teknik açıdan buna baktığımız zaman 4714'ün çalıştığı sürece de ben Borsa İstanbul'da daha aşağılarda bir rakam beklentisi içerisinde değilim arkadaşlar ve benim yakından takip etmekte olduğum bir seviyede 5421 seviyesidir. Bakalım bu 5421 seviyesi Borsa İstanbul'da kırılabilecek mi? İlk etapta bunu bir takip edelim. Eğer ki burası kırılırsa da 6010 puan seviyesine doğru Borsa İstanbul'da da yukarı yönlü hareketleri bekleyebiliriz. Ama ilk etapta benim için bakın şu aşağıda 4714, yukarıda da şu seviyenin kırılması önemli. 4960 seviyesinin kırılması önemli. Ve burada ana hedef olarak da Borsa İstanbul'da şimdilik 5421 seviyesine doğru yukarı yönlü hareketlerin devam edeceğini düşünüyorum. Evet, platin açıklamasını yapacaktık. Hemen platine de bakalım. Platini takip eden sevgili dostlarımız var. Platini oldukça fazla soruyorsunuz. Platinde yukarı yönlü hareket devam edecek mi? Evet, platinde gördüğünüz gibi arkadaşlar genişleyen açılı bir formasyon mevcut. Bu da platinin yukarı yönlü hareketinin bizlere devam edeceğinin sinyalini veriyor. Peki platin nereye kadar yükselişini devam ettirebilir? Bakın platin arkadaşlar şuradaki 1163 civarına doğru 1163 civarına doğru yukarı yönlü hareketini devam ettirecektir. Platinde önemli olan bir direnç de 1113 direnci olacaktır. 1113 direncine gelip bakın şu şekilde bir formasyon oluşturabilir. Burada bir kulp yapıp 1113'ü de yukarı yönlü kırar ise arkadaşlar 900, 1113 burada platinde gene 1163 ve 1240 seviyelerine doğru yukarı yönlü hareketi de izleyebilirsiniz. Bu genişleyen açılı gördüğünüz gibi formasyonlarda dip, tavan, burada tavan, taban ve tavan, taban şeklinde gider. O yüzden sizlerin ilk etapta takip etmesi gereken seviye olarak 1113 seviyesi önemli olacak. 1113'ün kırılmasıyla birlikte de 1163'e kadar buradaki tavan rakama kadar bu fiyat gidebilir ve buradaki dediğim gibi formasyonu oluşturabilir ise de 1240 seviyelerine doğru yukarı yönlü hareketlilikte devam edecektir platin takip eden sevgili dostlarımız için. Evet, piyasalara genel bir bakış yaptık. Kapalı çarşıda özellikle fiyatların arkadaşlar bakın dolar ve altın fiyatlarının gerçekten kopup gitmesi ve bunların ardından da bu fiyatların banka makaslarına dahil banka fiyatlarına da yansıyacağı aşikar. O yüzden dikkatli olunması gereken bazı seviyeleri sizlere bildirdim. Bu seviyelerin kırılması gerçekten piyasaları artık bekleyecek bir boğa piyasası içerisine sokabilir. Özellikle değerli metallerde güzel oluşumlar var. Dolar, euro, sterlin gibi para birimlerinde kırılımlar beklentimiz dahilinde gerçekleşirse buradaki hareketlerinde
kimse tarafından artık kontrol altına alınamayacağı teknik analiz açısından da görülmekte. Yukarı dikey eğriler gelişiyor. ABD ekonomisinde beklenen resesyon hızlanmış durumda. Bu da Fed'in faiz kararlarındaki agresif tutumundan vazgeçebileceği, fakat unutulmaması gereken en büyük durumun da eğer ki Fed faiz indirimlerine geçerse altın ve gümüş tarafında yukarı yönlü çok sert hareketlerinde hızlı bir şekilde yaşanabileceği unutulmamalı. Geniş kapsamlı piyasalara baktık, değerlendirdik. İnşallah videolarımız sizlere faydalı olabiliyordur. Ben hepinizi çok seviyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hayırlı Ramazanlar arkadaşlar.